Herkese tekrar merhaba. Bugün Google Ads sıkça sorulan soruların 4. bölümündeyiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı sizden rica edeceğim. Böylece yeni içeriklerden daha kolay haberdar olabilirsiniz. 4. bölümde iki sorunun cevaplarını detaylarıyla incelemeye çalışacağız. Birincisi teklif ayarlamaları, ikincisi ise bölge, yer seçenekleri. Evet, teklif ayarlamaları ile başlayalım. Bildiğiniz gibi Google Ads reklamlarında cihaz, konum, reklam zaman planlaması, demografi gibi özelliklere teklif ayarlaması tanımlamak mümkün. Yani teklifleri %20 arttır, %20 azalt gibi detaylı teklif ayarlamaları yapılabilmekte. Mesela tüm Türkiye'yi hedefleyen bir kampanyada Ankara, İstanbul gibi şehirlerin tekliflerini yüzde oranında arttırabilir, bazı şehirlerinkini düşürebiliriz. Örnek olarak 1 TL olarak verdiğiniz bir teklif belirlediğiniz bölgelerde tanımladığınız oranlara göre daha yüksek ya da düşük bir şekilde çalışabilir. Sonra tabloyu inceleyeceğiz, ancak bu teklif oran arttırım ya da azaltma özelliğini sadece manuel TBM ya da tıklamaları arttıran otomatik stratejide kullanabileceğinizi söylemeliyim. Dönüşümleri arttırma, hedef EBM ya da gösterim payı stratejilerini kullanırken teklif arttırma ya da azaltma özelliğini kullanamazsınız. Bunun için şimdi hemen Google'ın tablosuna bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tıklamaları arttırmaya yönelik stratejilerde ya da manuel TBM'de cihaz, konum, reklam zaman planlaması, demografi gibi bölümlerde teklif arttırımı oransal olarak ya da azaltımı yapılabilmekte. Ancak hedef gösterim payı stratejisi kullandığınızda konum, reklam zaman planlaması ya da demografi gibi alanlarda teklif ayarlaması yapamıyorsunuz. Benzer şekilde dönüşümleri arttırma seçeneğinde de bunu yapamıyorsunuz. Hedef EBM kullanırken sadece cihazlar üzerinde bir arttırım, azaltım yapılabilmekte. Ancak tıklamaları arttıran veya manuel TBM'de kelime başına verdiğimiz teklif tutarı üzerinden %20 mesela ya da %40 arttırım ya da azaltım tanımlarken hedef EBM'de bu biraz farklı çalışıyor. Burada biraz kafa karışıklığı var. Onu açıklayayım. Bir kampanyada bir dönüşüm için örnek olarak 50 TL bir hedef EBM belirlediğinizde eğer bir cihaz üzerinde %50 azaltma veya arttırım yaparsanız bu 50 liralık hedef EBM'niz üzerinden azaltma veya arttırım yapmış olursunuz. Yani tıklama başına vereceğiniz ücretle alakalı bir orantılanma olmaz. Tamamıyla hedef EBM'niz üzerinden bir oransal arttırım veya azaltım yapmış olursunuz. Yine hedef EBM'yi kullanırken konum, reklam zaman planlaması ya da demografi gibi özelliklerde tekliflerin oranını arttırma ya da azaltma gibi bir şansınız yok. Şimdi örnek verelim bu teklif ayarlamalarına. Mesela biz reklamımızın 24 saat çalışmasını istemiyoruz ama gece de ne yaptığını veya gece de bir kısım gösterilmesini istiyoruz reklamların. Bu durumda günleri ikiye bölünmüş bir örneği inceleyelim. Pazartesi gece 12 sabah 8, yine pazartesi sabah 8 gece 12 gibi. Burada normalde 8 ile gece 12 arası çalıştıracağımız reklamları gece yarılarında da deneme yapmamız mümkün. Burada ne yapardık? Tabii ki yine söylüyorum, tıklamaları arttırmaya yönelik strateji veya manuel TBM kullanırken bunu uygulayabiliriz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar gece 12 ile sabah 8 arasını seçebilir. Teklif ayarlamalarını değiştirebilirim. Burada yapmış olduğum örnekte örnek olarak normalde 1 lira bir tıklama başı maliyet belirlediysem şu anda belirli saatler aralığında bu teklif %60 düşük olarak çalışacak. Yani 1 lira olarak verdiğim bir teklif burada 40 kuruş gibi geçerli kazanacak. Böylece gece yarılarında reklamları kapatmak yerine düşük bir tıklama başı maliyetle dönüşüm alabilir miyiz? Bunu incelemek mümkün. Bunun haricinde demografi seçeneklerinde yine cinsiyete göre teklif ayarlamaları yapılabileceği gibi yine yaş gruplarına göre de yapabilirsiniz. Örneğin tabii ki dönüşümleri izleyerek özellikle 65 yaş ve üzeri gruba, yaş grubuna dönüşümleriniz azsa ya da dönüşüm maliyetleriniz yüksekse bu grubu hariç tutmak ayrı bir konu ama mesela tekliflerini azaltarak da deneme yapabilirsiniz. Ya da 25-34 yaş grubu çok iyi dönüşüm sağlıyorsa size benzer şekilde o grubun teklifini arttırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu örnekte bu kampanya, bu reklam grubu daha doğrusu 25-34 yaş arasına %50 fazla teklif verirken 65 yaş ve üzerine %50
düşük teklif verir. Yine teklif ayarlamalarını yer üzerinden de, yani bölge üzerinden, şehir üzerinden veya ülke üzerinden de yapabilirsiniz. Yine dönüşümleri izleyerek size çok dönüş getiren yerlerin teklif ayarlamasını yükseltebilir. Az dönüşüm getiren yerleri reklamlardan hariç tutmak yerine tekliflerini düşürebilirsiniz. Örneğin İrlanda'da dönüşümleriniz azsa ama İrlanda'dan hiç vazgeçmek istemiyorsanız İrlanda'nın tekliflerini düşürerek bir süre daha bu ülkeyi deneyebilirsiniz. Bu benzer şey Türkiye için şehirlerde de geçerli. Şimdi cihazlara gelelim. Yine aynı şekilde cihazlar için de teklif ayarlaması yapabiliyorsunuz. Burada tıklamaları artırmaya yönelik ve manuel TBM'de bunu yapabildiğiniz gibi hedef EBM'de de yapabiliyorsunuz. Ancak videonun başında anlattım. EBM kullanırken vereceğiniz teklif ayarlaması EBM'nizi orantısal olarak düşürecek ya da yükseltecektir. Yine dönüşümlere göre örneğin bilgisayarların teklifini düşürebilir veya arttırabilir. Size dönüşüm getiren öğeleri yüksek tutup dönüşüm getirmeyen öğeleri düşük tutarak teklif ayarlaması yapabilirsiniz. Bu bana çokça sorulan sorulardan biriydi. Özellikle gösterim payı kullanırken veya dönüşümleri arttırmaya yönelik strateji kullanırken özellikle konumlarda neden verdiğim teklif ayarlamaları çalışmıyor gibi bir soru çok gelir. Bunun nedeni otomatik teklif stratejilerinden hedef gösterim payı ve dönüşüm arttırmaya yönelik stratejilerde konum, hedef kitle ve reklam zaman planlamasında teklif ayarlaması kullanamazsınız. Daha doğrusu tanımlayabilirsiniz, görebilirsiniz ancak çalışmayacaktır. Bunu Google'ın resmi kaynağından da bu tabloyu bularak görüntüleyebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Bir yer seçtiğimizde, yani kampanyamızın yayınlanacağı bir bölge seçtiğimizde altında yer seçenekleri diye bir bölüm vardır. Burada bize 3 tane seçenek gelir ve hedef veya ilgi alanı ön tanımlı olarak seçili gelir. Burada ne diyor bakalım: hedeflediğiniz yerlerde bulunan, düzenli olarak bu yerlere giden veya bu yerlere ilgi gösteren kullanıcılar. Varlık bölümüne baktığınızda ise yukarıdakinden tek eksiği bu yerlere ilgi gösterilen kullanıcılar. Yani hedeflediğiniz yerlerde bulunan veya bu yerlere düzenli olarak giden kullanıcılar olarak belirtilmiş. Arama ilgisi ise hedeflediğiniz yerleri arayan kullanıcılar. Şimdi bu örnekte İstanbul seçili ve hedef veya ilgi alanı hedef konum durumunda seçilmiş vaziyette. Bu şekilde bırakırsak, atıyorum reklamımız Boğaz turu olsun. Boğaz turu ile ilgili İstanbul'da bulunan, İstanbul'a düzenli giden veya İstanbul'a ilgi gösteren kullanıcıları dahil edecektir. Yani İstanbul'a hiç gitmemiş ise bile bir kişi, bu yerlere ilgi gösteren kullanıcılar seçeneği işaretli olduğu için Ankara'dan veya başka bir yerden de Boğaz turu araması yaptığında reklamlar gösterilecektir. Ancak varlık seçeneği seçtiğinizde burada sadece İstanbul'da bulunan veya İstanbul'a düzenli olarak giden kullanıcıları hedefleyecektir. Yani yerel işletmeler için bu zaman zaman daha doğru bir tercih olabilir. Tabii ki bir turizm şirketi için hedef veya ilgi alanı seçmek daha doğru. Çünkü örneğin İstanbul benim ilgi alanımdadır. İstanbul'da bir otel araştırıyorumdur. Daha henüz İstanbul'a gitmedim ancak İstanbul benim ilgi alanımda. Ama İstanbul'da Boğaz turu diye bir arama yapabilirim daha İstanbul'a gitmeden, örneğin Ankara'dan. Dolayısıyla bu örnekte son söylediğimde hedef veya ilgi alanı seçmeniz doğru. Ancak yerel işletmeler için, yani özellikle o bölgede bulunan kişileri direkt hedefliyorsanız varlık daha doğru bir seçenek olacaktır. Arama ilgisi ise hedeflediğiniz yerleri arayan kullanıcılar, yani konumdan ziyade, örnek veriyorum, Boğaz turu diye bir kelimeniz var. Ancak İstanbul seçili, bu durumda İstanbul Boğaz turu diye arama yapan kişilerin karşısına reklamlarınız çıkacaktır. Bu konu aslında oldukça önemli. Yani hedefleme yaparken özellikle stratejiye göre bir doğru seçim yapmanız gerekiyor. Ben genellikle yerel işletmeler için varlık öneriyorum çünkü hedefleri orada direkt bulunan kullanıcılardır. Ancak tabii ki turizm gibi, işte otel gibi, tekne kiralama, yat kiralama vesaire gibi daha o şehre gitmeden araştırma yapılacak, o bölgeye gitmeden araştırma yapılacak konularda ise hedef veya ilgi alanının seçilmesini öneririm. Merak ettiğiniz soruları yorumlarda yazabilirsiniz. Tüm sorularınıza cevap verecek içerikleri sizler için hazırlamaya gayret gösteriyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.